Uyanıyor. Ne? Matrix'in elindesin. Bu da ne demek? Sana burada olma sebebini açıklayayım. Buradasın çünkü bir şey biliyorsun. Bildiğin şeyi de açıklayamıyorsun ama hissediyorsun. Seni bana getiren de işte bu his. He would donate his great wealth to the creation of public institutions, but those institutions would be used to bend society to his will. As every would-be ruler throughout history has realized, society has to be transformed from the ground up. Americans in the 19th century still prized education and intellectual pursuits, with the 1840 census finding unsurprisingly that the United States, a nation that had been mobilized by tracts like Thomas Paine's remarkably popular Common Sense, was a nation of readers, with a remarkable 93% to 100% literacy rate. Before the first compulsory schooling laws in Massachusetts in 1852, education was private and decentralized, and as a result classical education, including study of Greek and Latin and a solid grounding in history and science, was widespread. But a nation of individuals who could think for themselves was anathema to the monopolists. Peki ne olduğunu öğrenmek istiyor musun? Onlara bunu söyleme, Robert mı diyor? Evet. Bildiklerini insanlara söyleme. Bırak yoksul kalsınlar. Benim babam bir öğretim görevlisiydi. Ona eve gittiğimde neden bize okulda parayı öğretmiyorlar diye sordum. Ve bana bakıp devlet bunu öğretmemize izin vermiyor dedi. Devlet bize ne öğretip ne öğretmememiz gerektiğini söylüyor. Bunun garip olduğunu düşündüm ve ama okula parayı öğrenmek için gitmiyor muyuz dedim. Hayır dedi. Senin görevin bir işe girmek. Ama ben de ona parayı kazanmak için işe girilir dedim. O da bana hayır, sadece işe girmek için olduğunu söyledi. Hayır. Ama iş para kazanmak için değil midir dediğinde onayladı. Ben de o zaman neden parayı öğrenmiyoruz? İş kısmını es geçelim dedim. Telaşlandı ve eğer para hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsan neden en yakın arkadaşının babasına sormuyorsun dedi. Ama neden ona sorayım dedim. Çünkü onun babası bir girişimci dedi. Sen nesin dedim. Ve ben bir elemanım dedim. Ben devletin elemanıyım. Bir girişimcinin elemandan farkının parayı bilmesi olduğunu ve eğer bilmezse bir girişimci olmadığını söyledi. Tedrisat sisteminde pagan tanrılarını ve atalarının ve kendilerinin tapınmış olduğu o pagan tanrılarını yad etmek için, onları zikrettirmek için kitlelere ve bakın isimlerini bilerek, yani İngilizce değil, Fransızca değil, Almanca değil, Japonca değil, Latince olarak tespit edip zorunlu kıldıkları tedrisat sisteminde bu şekilde öğretiyorlar. Bütün dünyaya belletiyorlar, zikrettiriyorlar. Titanyum, bakın Titanyum Yunan mitolojisindeki meşhur titanlar, Tantalum, Tantalos'tan geliyor. Niobium, Tantalos'un kızı kendisi. Prometheus biliyorsunuz, bunların filmlerini de çekiyorlar hep. Ateşi çalan titan manasına. Thorium, İskandinav tanrısı, sözde tanrısı Thor'dan geliyor. Cerium, Roma tarım tanrıçası Ceres'ten geliyor. Palladium, Pallas Athena, bakın koruyucu tanrıça. Selenyum, Selene'den geliyor. Ay tanrıçası demek. Yunanca Selas, aydınlık manasına. Helium, Helios'tan geliyor. Güneş tanrısı. Vanadium, Vanadis, İskandinav tanrıça, Freya'nın lakabı. Merkür'ü, haber tanrısı Hermes'ten. Neptünyum, Roma deniz tanrısı yine Neptün'den. Plütonyum, yeraltı tanrısı Hades'in ismi Plüton. Şu anda bu odanın içinde bile pencereden baktığında ya da televizyonda onu görebilirsin. Çalışmaya gittiğinde onu hissedebilirsin. Kilisede bile. Vergilerini öderken. Tellurium, Latince Tellus, toprak tanrıçası. The oligarchs needed a mass of obedient workers.
an entire class of people whose intellect was developed just enough to prepare them for lives of drudgery in a factory. Into the midst stepped John D. Rockefeller with his first great act of public charity, the establishment of the University of Chicago. Gerçekleri görmeni engellemek için gözlerinin önüne çekilen bir dünya. Ne gerçeği? Bir köle olduğunun gerçeği ne o? He was aided in this task by Frederick Taylor Gates, a Baptist minister that Rockefeller befriended in 1889 and who would go on to be John D.'s most trusted philanthropic advisor. Gates would go on to write a short tract, The Country School of Tomorrow, that laid out the Rockefeller plan for education. Otomotiv sektöründe kullanılıyor, aydınlatma sektöründe kullanılıyor. Ceres'in güçleri bakınız. Tarım ve toprak verimliliği Ceres. Böyle inandıkları kendi tanrılarından bir tanesi. Toplumları nasıl pagan ve müşrik hale getiriyorlar. Hiç haberleri bile olmadan kendi tanrılarına taptırıyorlar, onları zikrettiriyorlar onları. Bakınız, ekinlerin büyümesini sağlıyormuş, toprağı bereketlendiriyor. Hasatın koruyucusu. Onun için buğday ve tahıl başaklarıyla simgeleniyor. Mevsimlerin düzenlenmesi. Böyle anne figürü olarak doğum ve koruyuculukla da bağlantılıdır. Mitolojik rolleri vesaire burada görüyorsunuz. Ayrıca bir elemanın para hakkında bir şey bilmediğini söyledi. Çünkü devlet ve şirket ona parasal yardım eder. Çocukken tüm bunlar kafamı karıştırmıştı. Babamın tavsiyesini yerine getirdim ve arkadaşımın babasının ofisine gidip kapıyı tıklattım. İşte 9 yaşında, buradayım, bana parayı öğret dedi. Ve zengin baba yoksul baba hikayesinin başladığı yer burasıdır. Ayrıca ısrarlarım sonucunda zengin babam bana para hakkındaki bildiği şeyleri öğretmeye başladı fakat tek bir şartı vardı. O da bana asla para ödememesiydi. Sana ödeme yaptığım anda bir eleman gibi düşüneceksin ve bu bir tuzaktır dedi. Girişimciler bedavaya çalışır. O zamanki 9 yaşındaki kafam neredeyse ortadan ikiye çatlayacaktı. Bana asla para veya maaş istemeyeceksin, anladın mı dedi. Tamam, anladım. Nasıl para kazanacağım peki dedim. İşte bunu girişimciler anlar dedi. Peki nasıl öğreneceğim? Bana bir Monopoly oyunu çıkardı ve aynı zamanda onun restoranında farklı görevlerim olur, arada temizlik yapar ve boş sigara kutularını toplardım. Şöyle bir şey var. Şimdi her ülkede yetişen insan o ülkenin eğitim sisteminde yetişiyor. Mesela ben Almanya'da doğup büyüdüğüm için benim eğitim sistemimde biz hep Hitler'le büyüdük yani. Okulda Hitler Yahudileri öldürdü, Hitler şunu yaptı, Hitler bunu yaptı. Bize çekilen format bu. Türkiye'deki formatta işte Mustafa Kemal Atatürk geldi, işte Türkiye'yi kurtardı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Türkiye'de çekilen format bu. Çin'de de Mao üzerine bir format çekiliyor. Her ülkenin kendi eğitim sistemi var. Aslında bu beyinleri programlama sistemi, mind control diyoruz biz buna. Çok ilginç. Evet, mind control. Çok ilginç. Bizde övülüyor Mustafa Kemal, bizde övülüyor. Sizde Hitler kötüleniyor. Kötülenme üzerinden çocuklara mind control yapılıyor. Nasıl iş bu? Çünkü Hitler'in üzerinden yürüdükleri 2. Dünya Savaşı tarihi üzerinden, ki bütün resmi tarihlerin %100'ü yalandır. Çünkü yeni hikayeler üzerine yeni sistem kurulduğu için Hitler üzerine Yahudi katliamı Almanya'da yapıldı ve 1. Dünya Savaşı da Almanya üzerinden çıkartıldı. 2. Dünya Savaşı'na da katliama Almanya sebep oldu diyerek İsrail devletini kurmak için Almanya kötülendi. Ve Yahudi katliamı 6 milyon diye Almanya'da hiçbir zaman bir katliam olmadı. Belirli bir kesim 6 milyon insan öldürdü ama bunların içinde Yahudiler de var da çoğunluğu göçmendi zaten. Bunları da burada Türkiye'de 58-16 kanunu olarak gerçekler bilinmesin diye yasaklanan kanunun aynısı Almanya'da Holocaust kanunumuz var bizim. Almanya'da da bu katliamı araştırma yasağı var. Şöyle bir meşhur bir sözü vardır. Biliyorsunuz Thomas Jefferson'ın hatta yazısı da buradadır. Kendisi de Amerika'dan bir siyasetçidir ve onun çok meşhur sözüdür. Hiçbir zaman gerçekler yasaklar üzerine devlet tarafından desteklenmez. Devlet bir şey yasaklıyorsa bilin ki gizlilik vardır bu işin içinde, yasaklar vardır. Thomas Jefferson'ın kendi sözü. Almanya'daki bu gerçeklerin meydana çıkması kurulan düzenin bozulması anlamına geliniyor. Yazılan bütün yalan tarih meydana çıkıyor. Ve bu halk üzerinde nasıl bir etki yapar sizce? Peki o zaman Türkiye'de 5816 sayılı yasayla Kemalizmle yasaklanması demek ki bir gizlilik var. Onun açığa çıkması istenmiyor. Almanya'da Holocaust var, Holocaust kanunu var.
bir şeyin çıkması istemiyor. Helyum elementi, atom numarası 2. Rengi, kokusu, tadı olmayan, çok hafif ve soy gazlar grubunda yer alan bir element. Kimyevi olarak çok inerttir. Başka elementlerle kolay reaksiyona girmez. Kaynama noktası çok düşüktür. Eksi 269 santigrat. Balonlar, hava taşıtları ve dalış gaz karışımlarında hafifliği ve inertliği nedeniyle tercih ediliyor. Ayrıca manyetik rezonans görüntüleme ve diğer cihazlarda, teknik cihazlarda soğutucu olarak kullanılıyor. Sen de herkes gibi köle doğdun. Dokunamadığın, tadamadığın ya da koklayamadığın bir hapishanedesin. Beyninin içi bir hapishane. Helios bakın Yunan mitolojisinde güneş tanrısı. Göklerde altın arabasıyla gün doğusundan batıya her gün seyahat ediyor. Roma mitolojisinde karşılığı Sol'dur. Güneşi taşıma görevi vardır. Her şeyi gören bir tanrı olarak gerçeğin tanrısı sayılır. Işık ve ateşle ilişkilendiriliyor. We shall not try to make these people or any of their children into philosophers or men of learning or science. We are not to raise up from among them authors, orators, poets, or great artists, painters, musicians. Nor will we cherish even the humbler ambition to raise up from among them lawyers, doctors, preachers, politicians, statesmen, of whom we now have ample supply. Gerçeği nasıl tanımlarsın? Eğer hissedebildiklerinden, kokusunu alabildiklerinden, tadıp görebildiklerinden bahsediyorsan onlar beynin tarafından yorumlanan sinyallerdir. Merkürü yani civa elementi atom numarası 80 sıvı halde bulunan tek metal elementtir. Ağır ve toksik bir metaldir. Tarih boyunca termometre, barometre ve elektrik anahtarlarında kullanılmıştır. Kimyevi özellikleri sebebiyle antiseptik ve dezenfektanlarda da kullanılmıştır. Ancak zehirli olduğu için günümüzde kullanımı azalmıştır deniyor. Tabi yerseniz yani. Herhalde adam kullanacak, size söyleyecek hali yok. Ve bakıyoruz Merkür Roma mitolojisinde tanrıların habercisi olarak biliniyor. Yunan mitolojisindeki karşılığı Hermes. Ticaret, yolculuk, zeka ve iletişimle ilişkilendiriliyor ve rolü elçi olarak geçiyor. Ve tüccarların, hilekarların ve kurnazların koruyucusudur diyor. Bakın tanrıların, bu sahte tanrıların misyonlarıyla alakalı ne kadar ahlaki ya da gayri ahlaki birer figür olduklarını da buradan görüyorsunuz. Yani tüccar olacaksın, kurnaz tüccar olacaksın, hilekar tüccar olacaksın. Arkanda ben varım diyor yani böyle bir tanrı acayip. Yolcular ve gezginlerle münasebetli, zeka, hız ve manipülasyon yetenekleriyle tanınıyor. Ölülerin ruhlarını yeraltı dünyasına götürüyor. Hızlı hareket eden, çevik ve zeki bir tanrıdır. Yani bunların tabii ki tanrı anlayışına göre ahmak tanrı, daha uyanık, zeki, kurnaz tanrı vesaire. Yani bunların inanmış oldukları tanrı mefhumu ile alakalı. Tabii ki büyük problemler var diyebilirsiniz, insan gibi tamamen. Evleniyorlar, ayrılıyorlar, çoğalıyorlar, doğuyorlar, ölüyorlar. Yani böyle bir tanrı anlayışı zaten. Ve bu tanrılarını her fırsatta, her daim bilhassa tedrisat sistemi vasıtasıyla insanlara topluca böyle zikir ayinleri, zikir çektirmekten geri durmuyorlar. Yaşım büyüdükçe ofiste muhasebede işlerim oldu ama her zaman bedavaya çalışırdım. Bana parayı öğretirdi ve bunu bana Monopoly oynayarak öğretirdi. Bir gün bıktım ve bana ne zaman parayı öğreteceksin dedim. Ne yaptığımı sanıyorsun dedi. Monopoly oynuyoruz dedim. Sence ne yapıyoruz dedi. Bilmiyorum dedim. Sana parayı öğretiyorum diye cevap verdi. Başarı için birçok yol ve formül vardır. Ama en iyilerinden biri Monopoly tekniğidir. Bugün hala da bu geçerlidir. 4 yeşil ev, 1 kırmızı otel. O en iyi yollardan birinin Monopoly tekniği olduğunu söylerdi. 4 yeşil ev, 1 kırmızı otel. Hepsi bu kadar mıydı? Evet. Sence benim ne yaptığımı sanıyorsun dedi. Beni dışarı çıkardı ve dışarıdaki yeşil evlerini gösterdi. 10 sene sonra 19 yaşıma geldiğimde okul için gittiğim New York'tan Hawaii'ye döndüm. Ve zengin babam Waikiki sahilinde en büyük kara parçasına sahipti. Ve eğer o sahile giderseniz Hyatt Regency Oteli'ni göreceksiniz. İşte o onun oteliydi. Tıpkı Monopoly oyunundaki gibi. Aynı Monopoly'deki gibi. Küçük parçalar birleşerek büyükleri oluşturur. O oraya birleştirilmiş mülk derdi. Çünkü aslında orası çok büyük bir yer değildi. O yüzden küçük yerleri alıp bunu yapması lazımdı. Çünkü Waikiki o zamanlar bir köydü. O da o yüzden dükkanları ve diğer yerleri aldı.
Biraz uzun sürdü ama sonunda bitirdi. Sonunda ise bu koca oteli yaptı ve sonrasında oteli 800 milyon dolara sattı. İşte ben de parayı bu şekilde öğrendim. Bilir misin, benim de kötü şansım oldu. Ben de finansal krizler geçirdim. Beni arkadan bıçaklayan insanlar oldu ama bunlar iyi şeyler çünkü beni büyüttüler. Bu manevi bir kazanç. Okullarda öğretildiği gibi hata yapmaktan korkan insanlar hiçbir zaman büyümezler. Çünkü maneviyatta iyi ve kötü vardır. Doğru ve yanlış, yukarı ve aşağı vardır. Birçok insan sadece doğru ve sadece pozitif olmak ister. Buna sahip olamayız. Bunlar gerçek değil. Ben bazı insanların standartlarına göre yoksundum. Ben tutumlu bir aileden geldim. Çünkü fakirlik zengin veya orta durumlu olmak tutumla gerçekleşir. Yoksulluk ailelerden birine geçer, orta sınıflı olmak da öyle. İnsanlar şu anda evlerinde oturuyor, finansal krizlerle boğuşuyorlar, para hakkında endişeleniyorlar. Belki çok para kazanıyorlar fakat yaptıkları işten mutsuzlar. Muhtemelen bu size öğretildi. Süper egonuza öğretildi. Kazanıyorlar fakat yaptıkları işten mutsuzlar. İş bul ya da araba al ya da asla zengin olamayacaksın ya da zenginler kötüdür, her neyse. Okul sistemi sana parayı öğretmez. Okul sistemi sana çalışan olmayı öğretmek için tasarlandı. Ya da bir doktor, bir avukat veya bir uzman. Fakat asla parayı öğretmek için değil. Ve birçok insanın eksiği gerçek iş bilgisidir. Muhasebe, borç, vergi gibi. İş dünyasında bunları bilmelisin ama okulda bunu kimseye öğretmiyorlar. İnsanlar bana zengin babamın bunları nasıl öğrendiğini ve yoksul babamın öğrenmediğini soruyor. Ve cevap çok basit. Zengin babam aslında arkadaşımın babasıydı. Onun babası ise o 13 yaşındayken ölmüştü. 13 yaşında aile işlerini idare etmesi gerekiyordu. Bu yüzden okulu bırakıp, ki bu büyük bir şanstı, bilirsin ki bazı şanslar başta şans gibi gözükmez ama şansa dönüşürler. Ve onun öğretmenleri, muhasebecisi, bankacısı, emlakçısıydı. Aslında benim tabirimle onun gerçek öğretmenleriydi. Peki Fransa'da da Ermeni soykırımını yok demek yasak. Ona ne diyorsunuz? Aynen o şekilde, çünkü neden? Ermeni soykırımını Fransa'nın şu an kabul etmesinin asıl sebebi kendilerini aklamak için değil. Ermenilerin, çünkü Fransa'da çok büyük bir ayaklanma oldu 1961 senesinde ve o zaman orada da yapılan olaylarda onu da gizlediler ve meydana çıktığı için kendilerinin suçluluk politikasını dışarı vuruyorlar. Yani ülkelerin genelinde zaten soykırım yapıldı. Bütün ülkelerde soykırım yapıldı. Bunu inkar eden insanlar da bu rejimleri ayakta tutmaya çalışanlar. Ve o soykırımları yapanlar da bu tarikatlara ait olan kişiler. Derin devlet diye Türkiye'de tanıtılıyor mesela. Bütün ülkelerin derin devleti var. Ve bütün ülkelerde yapılan katliam ondan sonra o ülkelerin bayrakları ve milletleri üzerine atılıyor. Dünya genelinde araştırma yaptığınız zaman hiçbir soykırım yapılmamış bir ülke yoktur. Ama bunları yaptıranlar var ve yapanlar var. Neptünyum elementi, atom numarası 93, radyoaktif yapay olarak üretilen bir aktinit elementidir. Tabiatta çok az miktarda bulunur. Bütün tabiatın altın üstüne getirmişler gibi sanki, böyle de şeyler, yargılar, hükümler. Genellikle uranyumun nötronlarla bombardımanı sonucu oluşup nükleer reaktörlerde ve nükleer yakıt döngüsünde araştırılır. İsmini Güneş sisteminde Uranüs'ten sonra gelen gezegen Neptün'den alır. Neptün nereden alıyor ismini? Hemen ona bakıyoruz. Roma mitolojisinde deniz ve okyanus tanrısı. Yunan mitolojisindeki ismi Poseidon idi. Roma'ya geçince, Roma biliyorsunuz varisi oluyor Antik Yunan'ın. İsmi birden Neptün oluyor. Okyanusları, denizleri ve su kaynaklarını yönetir. Yeri sallama gücüne sahiptir. Yani deprem oluşturma gücüne sahip. At yarışları ve atlı arabalarla da ilişkilidir. Tabiat olaylarını, fırtına gibi, deniz dalgaları gibi bunları kontrol edebilir. Although Rockefeller's resources weren't exactly limitless, they might as well have been. In 1902, he established the General Education Board to help implement Gates's vision for the country school of tomorrow, with a staggering $180 million endowment. The Rockefeller influence on education was felt almost immediately, and it was amplified by help from fellow monopolists of the era who were approaching the topic of philanthropy from the same angle. Although best known as a steel magnate, Andrew Carnegie's fortune started on the railroads transporting Rockefeller's Standard Oil around the country, and was greatly magnified by a lucrative investment in property near Oil Creek that provided steady, profitable oil sales. In 1905, he established the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching,
a tax-free foundation through which Carnegie and his appointees could direct the development of the education system in the United States and, eventually, worldwide. In 1910, Rockefeller followed suit by establishing the Rockefeller Foundation, which became the tax-free umbrella organization for his philanthropic ambitions. As the Reese Committee, a congressional investigation into the activities of these tax-free foundations in the 1950s, discovered, it wasn't long before Carnegie's endowment approached Rockefeller's foundation with a proposal to cooperate on their shared desire to transform the American education system in their own image. Norman Dodd, the director of research for the congressional committee who was granted access to the Carnegie Endowment's board minutes, explains. İşte senin bildiğin dünya bu. So they approach the Rockefeller Foundation with the suggestion that that portion of education which could be considered domestic be handled by the Rockefeller Foundation, and that portion which is international should be handled by the endowment. And they then decide that the key to the success of these two operations lay in an alteration of the teaching of American history. So they approach four of the then most prominent teachers of American history in the country, people like Charles and Mary Bird, and their suggestion to them is, will they alter the manner in which they present this subject, and they get turned down flat. So they then decide that it is necessary for them to do, as they say, build our own stable of historians. And then they approach the Guggenheim Foundation, which specializes in fellowships, and say, when we find young men in the process of studying for doctorates in the field of American history, and we feel that they are the right caliber, will you grant them fellowships on our say-so? And the answer is yes. So under that condition, eventually they assemble 20. And they take this 20 potential teachers of American history to London, and there they're briefed into what is expected of them when, as and if they secure appointments in keeping with the doctorates they will have earned. And that group of 20 historians ultimately becomes the nucleus of the American Historical Association. And then toward the end of the 1920s, the endowment grants to the American Historical Association $400,000 for a study of art history in a manner which points to what can this country can it look forward to in the future. And that culminates in a 7-volume book study, the last volume of which is, of course, in essence a summary of the contents of the other 6. And the essence of the last volume is the future of this country belongs to collectivism administered with characteristic American efficiency. Niyobyum atom numarası 41 olan gümüş gri renkte yumuşak bir geçiş metalidir. Niyobe'den geliyor. Öne çıkan gücü büyüklük ve kibir, çocuk sayısıyla övünmesiyle tanınır. 6 ya da 14 çocuğu vardır. Yani bu ne ki yani? Urfa'ya, Mardin'e hiç gitmemiş herhalde bu Niyobe. Tanrıça Leto ile alay eder çünkü Leto'nun yalnızca 2 çocuğu vardır, Apollo ve Artemis. Bu kibri yüzünden Apollo ve Artemis Niobe'nin çocuklarını öldürüyormuş. Niobe büyük bir acıya ve kedere boğuluyormuş. Zeus'a yalvarıyor. Zeus da onu taşa mı dönüştürmüş? Evet, ağlayan kaya. Niobes Rock diye herhalde böyle bir mit oluşmuştur. Milliyetçilik de bir tarikat sistemidir ve din maskesinde de tarikat sistemi vardır. Bütün ülkeler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, imparatorlukların çökülüşünden sonra 3 sistem üzerine zaten hazırlanmıştır.
Dikkat edin, bütün ülkelerde bir lider vardır. Çin'de mesela 70 milyon katliam yapmış bir kişi 1949 senesinde, girsinler internete kendileri de araştırsınlar. Çin'de onun her tarafta heykellerini görürsünüz ve Çin nesili onun önünde saygı duruşunda durarak yetiştiriliyor. 70 milyon insandan bahsediyoruz burada. Rusya deseniz aynı şekilde. İkinci Dünya Savaşı'nda da 40 milyon insan sadece Rusya'da Stalin'in kendi öldürdüğü İşçi Partisi'nden olan insanlar, Lenin dönemiyle birlikte. Ve girin internette bunları araştırın ve Rusya'dakilerin hepsi yeni nesil Stalin'e hayran olarak yetiştiriliyor. Ve Churchill'in 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı'na da dahil olduğu en büyük katliam sayısı da onda olmasına rağmen İngiltere'de de onu çok övüyorlar. Ya buradan ne anlıyorsunuz? Sistem kendi işine yaramadığı hiç kimseyi önder olarak tanıtmaz. İsviçre'nin yöntemidir bu. Kendi katillerine aşık toplumlar yetiştireceğiz biz diye. Size burada tutuyorum. Siz niye kendi dedelerinizin, ninelerinizin başarılarına inanmak yerine sürekli gavurun başarılarını kafamıza kakıyorsunuz? Niye onların devlet adamlarına, önderlerine Büyük İskender, Büyük Petro, Aslan Yürekli Richard, Güzel Filip falan diyorsunuz da kendi dedelerinizin kimisine yaş, kimisine katil, kimisine harem düşkünü, kimisine hatta Kızıl Sultan ve hain diyorsunuz? Çünkü bu aşağılık duygusunu bize pompalayan birileri var. Gelişemeyelim, kalkınamayalım, hep onlardan isteyelim ve avuç dolusu para verelim diye. Onlar bizim NATO'daki ortaklarımızdır. Avrupa'ya da Amerika diyoruz adına. Özgüvenimiz arttıkça ve bir şeyler imal etmeye başladıkça da ayağımıza çelme olanlar var, pranga olanlar var. Ama biz Fatih'in torunuyuz. Zamanı geldiğinde gemileri karadan yürütmeyi biliriz. Bakınız, palladyum elementi, atom numarası 46 olan bir element. Palas Athena'dan, bilgelik ve akıl tanrısı. İstediği gibi her şeyi de siz bilmiyorsunuz. Ben sevineceğimle bira şişesiyle girmem. Ben sevineceğimle istediğim şekilde uyarak girmem. Burası da okul. Plütonyum elementi, atom numarası 94 olan bir element. İsmini Neptün'den sonra gelen Plüton gezegeninden alıyor. Bu Plüton gezegeninde dahil olmak üzere bu plütonyum elementi tabii ki ismini nereden alıyor? Elbette ki Roma mitolojisindeki bir tanrıdan. Yeraltı dünyasının tanrısıdır. Yunan mitolojisindeki ismi Hades'tir. Diğer çocukların ısrarla 5 gün 6 gün kendinize göre yorumlar. Sonra uyuşun okusun. Siyasal İslam'ın ne olduğunu bana mı öğretir? Senin de değil. Senin de değil. Senin de değil. Daire müdürünün doğrudan okula müdahale hakkı yoktur. Başbakan bile açıkladı, okul kurulu karar verir diyor. Atom numarası 61 olan toprak elementlerinden Prometheum, bakın radyoaktif bir element. Yunan mitolojisindeki bir Titan tanrısıdır. Prometheus ismi önceden gören veya ileriyi gören manasına gelir. Elçiye bir kez daha diyoruz. Go home! Yarın sınavlarımızı yapma niyetindeyiz. Bir kez daha tekrar ediyoruz. Eğer bu dayatma devam ederse çocuklarımızın sınav hakkını elinden alacak olan burasıdır ve burasıdır. Gereğini yapmak üzere polise de bu kuklalara da çağrı yapıyorum. Ve çocuklarımızın sınav hakkını, eğitim hakkını elinden alan ve bu karar, böyle bir sorunumuz hiçbir zaman olmadı bizim. Tamam, geriye döndürdüm tüzüğü, o zaman gereğini yapacaksın. Gereğini yapmak için adım atacaksın. Dolayısıyla tekrar ediyoruz. Buralara binleri toplarız. Elçi elini okullarımızdan çeksin. Çocuklarımızın üzerinden çeksin artık, yeter.
Selenyum, atom numarası 34 olan yarı iletken element, ay tanrıçasıdır. Yunan mitolojisinde geceleri gökyüzünde ayı sürerken tasvir edilir. Milliyetçilik, halkçılık, efendime söyleyeyim devrimcilik. Pardon atam, senin gibi asker olmasam da senin gibi polis olacağım, söz veriyorum. Halkçılık, devrimcilik, milliyetçilik, Ümit, Arif, Ergün, Tafarel. Tafarel'i sattık tabii ama ne Tafarel'i be, kafam karıştı. Pardon atam, çok özür. Tarih boyunca Batı'yı kutsayan bir zihniyet inşa edildi. Eğitim sistemi öğrenciyi yurttaşlıktan çok itaatkar Batı sempatizanı olarak kodladı. Türkiye'de maalesef milli eğitim sistemi, genel toplumsal terbiye bizleri bir Batı'ya karşı aşağılık kompleksiyle yetiştiriyor. İster akademisyen olarak yetiştiriyor, ister sanatçı ol, ister esnaf ol. Maalesef böyle bir şey yaklaşık 150 yıldır Türkiye'de var. Tellurium elementi, atom numarası 52 olan yarı metal, ismi Latince yer anlamına gelen tellus kelimesinden gelir. Tellus nereden geliyor? Tellus veya Terra, Roma mitolojisindeki toprak ana tanrıçasıdır. Yunan mitolojisindeki ismi ise Gaia'dır. Küçük bir kız çocuğumuza siyah mitoların içinde okullarımızın içine kadar girerek AKP memurlarının baskı yapması kabul edilemezdir. Asla kabul etmeyeceğiz. Zıplamayan yobaz kalsın. Zıpla! Zıpla! Zıpla!